Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle birlikteyiz arkadaşlar. Yazlık olarak yapabileceğimiz, mevsimlik olarak yapabileceğimiz harika bir modelimiz var arkadaşlar. Bakın, kaydırmalı, istediğimiz iple yapabileceğimiz çok güzel bir modelimiz var. Evet, yazın üstümüze giyebileceğimiz harika hırkalar yapabiliriz. Uzun tunik yelekler yapabiliriz. Çok basit, çok da çabuk ilerliyor arkadaşlar. Hep birlikte bu modeli çalışalım. Bakın, kaydırmalı. Evet, görünüşü de çok hoş arkadaşlar. Sade bir model ama bence çok güzel duruyor. Beğendiyseniz hep birlikte bu modeli yapalım bugün. Evet, hemen modelime geçmek istiyorum. Sizler de hazırsanız. Modelimin ön yüzünden görünüşü bu şekilde. Arka yüzü ise ters ilmeklerden oluşuyor. Arka yüzü ise bu şekilde arkadaşlar. Evet, hemen hazırladığım ilmeklerim ve şişimle modelimi yapmaya geçeceğim. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Ben hemen ilmeklerimi hazırladım. Başlıyorum arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. İlk ilmeğimi boş alıyorum her zaman olduğu gibi. İpim karşıda arkadaşlar. Burası modelimizin ön yüzü olacak. İpimiz karşıda. Hemen kenardan 3 tane ilmek yapıyoruz. İlk ilmeğimiz boş, 2 tane de düz ilmek örüyoruz. Ve şişimizin üzerine hemen bir tane doladık ve 3 tane ilmeği bir arada tek seferde çıkarttık ve tek ilmek yaptık. Yine şişimizin üzerine doladık ve 4 tane düz örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Şişin üzerine tekrar doladık ve 3 tane ilmeği toplayıp tek seferde çıkartıyoruz ve bir ilmek yapıyoruz. Bu arada ipimiz sürekli karşıda arkadaşlar. Kesinlikle ön tarafa ipimiz gelmiyor. Yine şişin üzerine doladık ve 4 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ilmek yaptık. Şişin üzerine doladık ve 3 tane ilmeği tekrardan toplayıp tek seferde çıkartıyoruz ve bir ilmek yapıyoruz. Yine şişin üzerine doladık. Ve geride kalan ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum arkadaşlar. Çünkü modelimiz kaydırmalı olduğundan burada birazcık daha fazla ilmek bıraktım. Her modelin arasında 4 ilmek var arkadaşlar, ama burada bakın 2, 4, 6, 8 tane ilmek bıraktım ben. Çünkü her defasında bir kayacak ve burası kapanacak. Evet, modelimizin arka yüzüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş aldım. İpim kendi önümde, tamamını ters olarak sıramı çıkıyorum ve modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz bu arada arkadaşlar. İkinci sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İpimiz kendi önümüzde. İkinci sıramızı bitirdik. Hemen ön yüzüne geldik ve üçüncü sıramıza dönüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi yine boş alıyoruz. İpimiz karşıda, bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz bu sırada. Üçüncü sıramızı yapıyoruz. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıraya geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü sırada da bütün ilmeklerimizi ters olarak yapacağız.
ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz arkadaşlar. 4. sıradayız. Evet. Şimdi ilk sırayı yaptık. Burası modelimizin arka yüzü arkadaşlar, bakın. İlk sırayı yaptıktan sonra ikinci bir modeli kurmak için 3 sıra modelimizin arkasından sayabiliriz. Modelimizin arkasından 3 sıra ters göreceğimiz şekilde ve ön yüzüne geldiğimizde 3 sıra düz göreceğimiz şekilde ikinci bir modeli koymak için zemin hazırlıyoruz. Yani toplamda aşağıdaki sırayla birlikte 4 sıra modelimiz, ama ikinci bir modeli koymak için 3 sıraya ihtiyacımız var. Şimdi hemen ikinci modelimizi hemen koyalım arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş aldım. Yanından düz ördüğüm ilmeklerimi, kenardan 3 tane ilmeğim vardı. Bir tanesi boş, 2 tane örmüştüm. Şimdi o boş düz olan ilmeklerime 2 tane daha katıyorum. Bakın, 2 tane daha kattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi buradan 3 tane ilmeğimi toplamıştım ve tepedeki ilmeğim, ortadaki ilmeğim sayılıyor. Onu da beraberinde aldım. Ve o 3 tanenin bir tane ilmeği yan tarafımda. Hemen bu artırdığımız ilmeği görüyorsunuz. O ilmeği ve diğer 3 tanesini model olarak kullanacağım şimdi. Şimdi hemen şişimin üzerine doladım arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve daha sonrasında 3 ilmeğimi birleştirip tek seferde çıkartıyorum. Bakın. Evet. Şimdi şişimin üzerine tekrar doladım. 4 tane ilmek sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi saydım. İkinci modelimi yerleştireceğim şimdi. Şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimi alıyorum. Sağ taraftaki ilmeğimle ikisini yer değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimizi ön taraftan çeviriyoruz arkadaşlar. İpimiz sürekli karşıda olacak. Bunu sakın unutmayalım. Ve üçünü, değiştirdiğim ilmeğimi ve sol taraftaki ilmeğimi, üçünü bir arada toplayıp tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım ve 4 tane düz ilmek yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü ilmeğim bir alt sıradaki ilmeğimin tepe ilmeği olacak arkadaşlar. Bakın, kenardaki ilmekler değil, ortadaki ilmeğimi baz alıyorum. Şişimin üzerine tekrar doladım. 3 tane ilmeğimi görüyorsunuz. 3 tane düz ilmeğimiz var. Ortadaki ilmeğimizle, bu arada şişimizin üzerine dolamayı sakın unutmayalım arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi yer değiştirdim. Sol taraftakine de kattım. 3 ilmeği bir arada çıkartıp tek ilmek yaptım. Şişimin üzerine doladım ve geride kalan bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimizi kurduk ve ilk sırasını yapmış olduk ikinci modelimizin. Evet, hemen arka yüzüne gelelim. Arka yüzüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi ters olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Tamamını ters öreceğiz ilmeklerimizin. Modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci modelin ikinci sırasındayız. Toplamda modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Tamamını ters örüyoruz. Dört sırada tamamlanıyor modelimiz dediğim gibi. Şimdi ön yüzüne geldim. Ön yüzünden de aynı şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz bu sırada. Evet. Şimdi yine modelimizin arka yüzüne geldik. Bütün ilmeklerimizi ters örmeye devam edeceğiz arka yüzünden. Modelimizin 4. sırasındayız. Yeni bir model koymak için bu sırayı tamamladıktan sonrasında yeni bir model kuracağız modelimizin üstüne arkadaşlar.
Toplamda 4 sırada bir model kuracağız. Evet. Şimdi hemen tekrardan modelimizi kuralım arkadaşlar. Tekrardan buraya bakıyoruz. Bakın. Bir önceki modelde de söylemiştim. Şimdi bunda da aynısını söylüyorum. Buradan kenardan düz ilmeklerimizi yapıyoruz ve bunun ortadaki iki kenardan artırdığımız ilmeklerimizin ortasındaki ilmeğimizi buluyoruz. Hemen onu bulalım. Kenardan ilk ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Devam ediyoruz. Ve ortadaki ilmeğimizi bulduk arkadaşlar. Bakın. Burada sadece 3 ilmeğimiz varken şimdi 7 ilmeğimiz oldu. Hemen şişin üzerine doladım ve 3 tane ilmeğimi ayırdım. Ortadaki ilmeğimi sağ taraftaki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Ve daha sonra sol taraftaki ilmeğimi de birleştirip üçünü bir arada çıkartıyorum arkadaşlar. Şişimin üzerine tekrar doladım ve 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenarda ayarladıktan sonrasında arkadaşlar bakın kenar ilmeğimi ayarladıktan sonra bu 4 tane ilmeğim zaten sabit, sürekli her modelde 4 ilmek var hepsinin arasında. Bu ilmeğimiz sürekli böyle gidecek ve tepe ilmeğimizi hemen bulacağız. Hiçbir şekilde şaşırmamıza imkan yok. Önemli olan baştaki ilmeğimizi takip etmek. Buradaki modelimizin orta ilmeğini bulmamız önemli. Orta ilmeği bulduktan sonrasında dediğim gibi ikinci bir modeli yerleştirmek çok kolay. Hemen yine şişimin üzerine doladım. 3 tane düz ilmeğimi ayırıp ortadaki ilmeğimi sağ taraftaki ilmeğimle yer değiştirdim. Sol taraftaki ilmeğimi de kattım. Üçünü bir arada çıkartıp tek ilmek yaptım. Şişimin üzerine doladım. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve yine bakın ortadaki ilmeğimize geldik. Ortadaki ilmeğimize kadar 4 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Yine şişin üzerine doladım ve ortadaki ilmeğimi gördüm. Sağ taraftaki ilmeğimle yer değiştirdim. Ve sol taraftaki ilmeğimi de katıp üçünü bir arada topladım ve çıkarttım. Tek ilmek olarak ördüm. Ve şişimin üzerine tekrar doladım. Buradaki ilmeklerimizin sayısı eksildi arkadaşlar. Bakın onu bir görelim. İlk modelde yaptığımızda burada 8 tane ilmeğimiz vardı. Ama her defasında kaydırdığımız için burada şimdi şu anda sadece 4 ilmeğimiz var. 4 ilmeğimiz var. Burada 2 ilmek kalana kadar modelimizi kaydırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimiz kenar ilmeğimiz olacak ve dikiş için kullanacağız onları. Onun için buraya model yapmamamız gerekiyor. 2 ilmek kalana kadar modelimizi kaydırıyoruz. Yani bu demek ki 2 model daha yaptığımızda burada 2 tane tek ilmeğimiz kalacak. Çünkü her modelde 1 ilmek kayıyor. Evet. Şimdi devam edelim. 4 sıra daha örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 4 sıra ördüm. Bir sonraki modeli koymak için yeniden zeminimi hazırladım. Evet. Şimdi burada sadece 3 tane ilmeğimiz vardı. Ve kaydıra kaydıra burada yeni bir model koymak için yerimiz açıldı. Hemen buradan bunun son koyduğumuz modelin orta ilmeğini buluyoruz. Bakın orta ilmeğimizi bulduk. Ve buradan 3 tane ilmeğimizle tekrardan bir model koyacağımızı biliyoruz. Buradan hemen 2, 4 ilmek saydık. 2, 4 tane ilmek saydık. Çünkü her iki modelin arasında 4 ilmeğimiz var. 4 ilmeği saydıktan sonra bize yeteri kadar model koyacak ilmeğimiz olduğunu gördüğümüzde yeni bir model koyma imkanımız olduğunu görüyoruz. Hemen şimdi oraya bir model oturtturalım. İlk ilmeğimi aldım. Yanındaki düz ilmeğimi ördüm. Yine şişimin üzerine doladım ve 3 tane ilmeğimi görüyorsunuz. Buradan ayarladıktan sonra buradan bir yeni model yapabileceğim için ilmeklerimi saydım. Ortadaki ilmeğimi sağ taraftaki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Daha sonra soldaki ilmeğimi de birleştirip üçünü bir arada çıkarttım. Şişimin üzerine doladım ve 4 tane düz ilmek yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi bakın ayarladık ve tam yerine geldi. 4 tane ilmeğim. Şişin üzerine tekrar doladım. Ve ortadaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi yer değiştirdim. Sonrasında soldaki ilmeğimi de katıp üçünü bir arada tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım ve 4 tane düz ilmek yapmaya devam ediyorum. Evet, ortadaki ilmeğe geldiğim zaman yeni bir model kuracağım.
Şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimi sağ taraftaki ilmeğimle yer değiştirdim. Sol taraftaki ilmeğimi de katıp üçünü bir arada çıkarttım. 4 tane düz ilmeğim var. Evet. Yine şişimin üzerinde doluyorum. 3 tane ilmeğimi diğerleri gibi ortadaki ile sağdakini yer değiştiriyorum. Soldaki ilmeği de alarak hemen bir model daha yaptım. Ve şişimin üzerine doladım. Bakın 2 tane ilmeğim var. Artık buraya model koymayacağız. Burası tamamlandı. Ve buradan yeni bir model yapmak için yerimiz açıldı. Hemen modelimin arka yüzüne geçeceğim. Arka yüzünden biliyorsunuz bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve tamamlayalım 4 sıramızı arkadaşlar. Ters örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Arka yüzünden 4. sıramızı tamamlamak için. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim, yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz zil butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Çekilen her yeni videodan hemen haberdar olursunuz. Evet, 4. sıramı da tamamladım ve modelimi tamamını göstermek istiyorum. Bakın böyle yan taraftan gördüğümüzde kaydırdığımız modellerimiz görünüyor. Bu şekilde bir modelimizi daha tamamladık arkadaşlar. Çok hoş durdu benim gözümde. Umarım sizlerinki de böyle olmuştur. Evet. Yeni modellerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Büyük modelimi tekrar göstereceğim. Hepinize kolay gelsin diyorum.